Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer sizlerle ilgili bebek ve çocuklarımız için yakadan başlamalı dikişsiz bir yelek çalışacağız. Yeleğim için ben elimde böyle tatlı bir sarı renk vardı. Onu kullanıyorum. 100 gramı 250 metrelik antipilik bir ip. Çocuk örgülerinde kullandığım bir ip arkadaşlar. 3 numarada şiş kullanıyorum. Ben elimin ayarına göre, ipimin kalınlığına göre şiş numaramı ayarlıyorum. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 numarada şiş kullanabilirsiniz. İpimin üzerinde kağıdı olmadığı için renk numarasını veremiyorum. Sizler istediğiniz renkte, istediğiniz markada çalışabilirsiniz. Yeleğim için ben şişime 85 ilmek attım. İlmek sayılarını şu şekilde ayarladım. 17 ilmek bir ön yaka. Şöyle bakın 3, 6, 9, 12, 15, 17. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. 11 ilmek kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğim. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. 27 ilmek yeleğin arka sırt bölümü. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. 11 ilmek kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğim. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. 17 ilmek diğer ön yaka. Örgümün ön yüzünden başlamış olduğum sırayla beraber 4 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de bir sıra haroşa oluşturacağım. Nereye kadar? Şu mor ayıraca kadar. Haroşayı ben ters ilmeklerle örüyorum biliyorsunuz. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle haroşa sırasını oluşturuyoruz. Söylediğim gibi bu mor ayıraca kadar burada kısa satır ilmekleri çalışacağız. Yani yeleğimizde yaka düşürme çalışacağız. Mor ayıraca kadar geldim. Örgümün arka yüzünden bir sıra haroşa oluşturarak bakın. Burada 17 ilmeğim vardı. 12 ilmek kısa satır ilmeğini aldım bakın. 15 ilmeği burada bıraktım. Geriye dönüyorum ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım. Bakın bu şekilde. Sonra yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı aldım kenara. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bir ilmek düz ördüm. Reglan artırım ilmeğim bu. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. 11 ilmek kol ilmeklerimi ördüm. Bir doladım. Artırdım. Yani şişime bir ilmek doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar yeleğimin arka sırt bölümünü ördüm. Geldim. Bir doladım. Ayracımı kenara aldım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı aldım kenara. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Bu ayracımı da kenara aldım. Bir doladım, artırdım. Burada 17 ilmeğim var. 2 ilmek düz ördüm. Örgümün ön yüzünden kısa satır ilmeklerimi aldım. Burada kaldı 15 ilmeğim. Bakın 3, 6, 9, 12, 15.
Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ajur ilmeklerim de ters, diğer normal ilmeklerim de ters. Nereye kadar bu şekilde örüyorum? Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden 15 ilmeğim vardı burada. 2 ilmek aldım ters olarak, kaldı 13 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, bir sıkılaştırdım. Sonra düz ilmeklerle ajur ilmeğime kadar geldim. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek düz. Bakın, şu ortadaki bir ilmeğim hep sabit reglan artırım ilmeğim. Bir doladım, artırdım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Kol ilmeklerimi ördüm. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek düz. Reglen artırım ilmeklerim. Bir doladım, artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Şimdi bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Kol ilmeklerim de düz. Kısa satır ilmeklerine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Bakın, burada artırdım 3 ilmek. Reglan ilmeğimi ördüm. Artırdım 2 ilmek. Kısa satır ilmeğimi ördüm düz olarak. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmek daha aldım. Kaldı 13 ilmeğim ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın, ajur ilmeklerimi de ters örüyorum. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim kısa satır ilmeklerime. Burada 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım, kaldı 11 ilmeğim. Ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, düz ilmeklerimle ajur ilmeğime kadar geldim. Yani buradaki reglan artırım ilmeğime kadar, burada 2 ajur artırdım, 3. ajur artırıyorum. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeklerime kadar. Evet, ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki bir ilmek sabit ilmeğim, reglan artırım ilmeğim. Bunu tekrar belirtiyorum. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysa diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim var. 2 ilmek aldım kısa satır ilmeğime. 11 ilmeğim kaldı. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde. O ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün arka tarafından diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. 9 ilmeğim kaldı.
ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Ve ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. Bir doladım, artırdım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 7 ilmek düz. Yani burası reglen artırım ilmeklerim arkadaşlar. 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam yine tekrar ediyorum. Diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. 3 ajur çalıştım. 4. ajur çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar, bakın bu yakadaki oraya kadar örüp geliyorum. Yaka düşürme ilmeklerime kadar ördüm geldim. 11 ilmeğim vardı burada. 2 ilmeğimi alıyorum. 9 ilmeğim kaldı. 2 ilmek yakaya aldım. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Sonra örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerime kadar örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. 3 6 9 ilmeğim var. Örgümün arka tarafından 2 ilmek yaka ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeklerime bıraktım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Şu ajur ilmeğime kadar bak. Ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimle beraber 9 düz ilmeğim var burada. Toplamda 4 ilmek düz örüyorum. Şimdi bakın 1 2 3 4. Şu bir ilmek ortadaki reglen artırım ilmeğim sabit. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. İpimi öne alıyorum. Kol ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum. Hani burada haroşa sırası oluşturuyorum. Ajur ilmeklerime kadar geldim. Burada da toplamda 9 ilmeğim var. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Reglen artırım ilmeğim. Bir doladım ve 4 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeklerim, artırdığım ilmeklerim. Yeleğin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam kolda, diğer her iki reglam ve kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Yaka düşürme ilmeklerine kadar. Yaka düşürme ilmeklerimi bu yakayı da ters ilmeklerle devam ediyorum. Örgümü ördüm. Geldim örgümün ön yüzünden. Reglen artırım ilmeklerimi çalıştım. 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Yaka ilmeklerimi haroşa örüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar gelelim dedim ama bu yaka ilmeklerini de anlatmak istedim.
haroşa ördüm. Burada 9 ilmeğim var. 7 ilmeğimi ön pat ilmeğimi bırakıyorum. 2 ilmeğimi yaka düşürme ilmeğimi aldım bakın. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. 7 ilmek ön pat ilmeğimde ilik yeri çalışacağım. Ters ilmeklerle ördüm geldim örgümün arka tarafından 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Bakın 1 2 3 ilmek ördüm. Burada 4 ilmeğim kaldı. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim, ilik yerine çalıştım. Ve diğer 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kısa satır ilmeklerini çalışmıyoruz artık arkadaşlar. Artık sıra başından sıra sonuna kadar çalışacağız yeleğimizin robasını. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra haroşa ilmeklerimle nereye kadar devam ediyorum? Şu 4 ilmek düz ilmeklerime kadar. Bir sıra haroşa oluşturmuştum. Robamızın modelinde bu ikinci sıra haroşamız örgümüzün ön yüzünde. Düz ilmeklerime geldim. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 bir doladım, artırdım, 3 ilmek düz, bir doladım, artırdım, 4 ilmek düz. Robada ikinci modelimizi çalışıyoruz. Modelimiz hep böyle V şeklinde açılıyor. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Dört ilmek düz ilmeğime kadar ördüm geldim. Şimdi 4 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Reklam modeli burası biliyorsunuz. Bir doladım, artırdım. 3 ilmek düz, bir doladım, artırdım. 4 ilmek düz. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Aralarda da haroşa örmeyi unutmuyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ve sonrasında örgümün ön yüzünden beraber çalışalım. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Sonra arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber yine şu 4 düz ilmeğe kadar haroşa örelim. Roba modelimizde burada 3 sıra örgünün ön yüzünden haroşa oluşturuyoruz. Dört ilmek düz ilmeğime geldim. 1 2 3 4 bir doladım, artırdım, 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 bir doladım, artırdım, 4 ilmek düz. Ve sonrasında kol ilmeklerini haroşa örüyorum. Bakın daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum bu sırayı sıra sonuna kadar.
Bu reglanda nasıl çalıştıysam diğer reglanlarda da aynı şekilde çalışıyorum. Ara bedenleri de haroşa oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden tamamladım sıramı. Sonra arka yüzünden de tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Bakın bir model çalıştım. V olarak ikinci modeldeyiz. Her modelde 1 2 3 4 ajur çalışıyoruz. Bakın burada da 1 2 3 ajur çalıştım. Dördüncü ajurdayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra ajur ilmeklerime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Roba modelinde 3 sıra haroşayı oluşturdum. Bu sefer düz ilmeklerle devam ediyorum. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz, bak. Sonra bir doladım, artırdım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimle ördüm, geldim. Bir doladım, artırdım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 reglen artırım ilmeği. Bu şekilde devam ediyorum. Her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışacağım. Ara ilmeklerimi de düz öreceğim. Yani bu sıra 7 ilmek ön pat ilmeğim hariç robanın model kısmı düz ilmeklerle devam ediyor. İlmeklerimi de artırmayı unutmuyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ördüm, geldim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bakın 1 2 model bitti. 3. modele başlıyorum. Robada ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra tekrar haroşa ilmeklerle nereye kadar devam ediyorum? Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime kadar haroşa ilmeklerle geleyim. Evet, ajur ilmeğime kadar geldim. Haroşa ilmeklerimle ördüm. Burada bakın ajur ilmeklerimle beraber toplamda 9 ilmeğim var. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir doladım. Bir ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 4 ilmek düz. Sonra haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Diğer ajur ilmeğime kadar. Evet, haroşa ilmeklerimle ördüm, geldim. Burada yine toplam 9 ilmeğim var. 4 ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim, bir doladım.
4 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Her iki reglanda nasıl çalıştıysak diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Yeleğin şu ara beden bölümlerinde haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar haroşa. Sadece reglan artırma ilmeğimin hemen önünde ve diğer yanında 4'er ilmek düz ilmek örüyorum. Daha sonra örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm, sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ördüm geldim kamera dışında. İlk bir modeli çalıştık. İkinci modelin başlangıcında haroşa çalıştım. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturdum. Robadaki modelimde. Bakın 1, 2, 3 ajurda 3 sıra haroşa. 4. ajurda örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ördüm geldim. Sonra 3. modele başladım. 3. modelde de yine hemen ilk ajur sırasında haroşa çalıştım. Şimdi daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Artık modelin mantığını anladık robo modelimizin arkadaşlar. Bu şekilde 5 model çalışacağım. Bakın 1, 2 model çalıştım. 3. model. 5 model çalışacağım. 5 modelde 20 artırım çalışıp geliyorum. Daha sonra kol ve beden ayrımını çalışmak için yine haroşa çalışacağız. İlik yerini de örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluşturacağım. Örgünün arka yüzünden ilik yerini açacağım. Ben şimdi 5 model çalışıyorum. 20 artırımda yapıp geliyorum. Robamı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. 5 model çalıştım. Her modelde 4 ajur çalıştım. Toplamda 20 ajur artırdım. İlmek sayılarımı da hemen sizlere vereyim. Bir ön yaka 37 ilmek. Şu sabit giden bir ilmek reglan artırım ilmeğimi kola verdim. Hani kol biraz geniş olsun diye. Kol ilmeğim 53 ilmek. Bu tarafta da yine bakın bir ilmek reglan artırım ilmeğimi kola verdim. Yeleğimin arka sırt bölümü 67 ilmek. Burada da yine reglan artırım ilmeğim, sabit ilmeğimi kola verdim. Kol ilmeğim 53 ilmek. Burada da aynı sabit reglan artırım ilmeğimi kola verdim. Diğer yaka ilmeğim 37 ilmek. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluştu. Örgümün bakın arka yüzünden gelirken ikinci ilik yerimi açtım bakın. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Beden ve kol ayrımı için haroşa çalışacağız. İlmeklerimi toplayayım. İpimi öne alıyorum. Bu yelekte şöyle tırtıklı yaka çalışıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yani sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters ilmeklerle haroşa örüyorum. İlmek sayılarımı saydım. Ayraçlarla ayırdım ki yaka ve kol ayrımı yaparken tekrar ilmek saymayayım diye. Toplam ilmek sayımda şu anda elimde 247 ilmek arkadaşlar. Kol ilmekleriyle beraber toplam 247 ilmek elde ettim. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bir sıra haroşayı oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle haroşa oluşturuyorum.
Örgümün ön yüzünden haroşa öreceğim. Arka yüzünden de haroşa öreceğim. Ve örgümün ön yüzünde şöyle hemen şu şekilde bakın şöyle 3 diş haroşa oluşturup geleceğim. 4. diş haroşada kol ve beden ayrımını çalışacağız. Ben 3 diş haroşamı oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturdum, geldim. Şimdi dilerseniz roba yükseklik ölçüsünü alalım beraber. 14 santim roba yükseklik ölçüm. Örgümün ön yüzünden yine haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Kol ilmeğine kadar. Daha sonra kol ilmeklerimi kapatacağım. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yedi ilmek ön pat ilmeğimle beraber diğer ilmeklerimi de haroşa oluşturuyorum. Kırmızı ayraca kadar örüp geliyorum. Kırmızı ayraca geldim. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Ayracımı alıyorum kenara. Kol ilmeklerime geldim. Kol ilmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum ters olarak. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. İlmekleri kapatırken örgümü nasıl ördüysem aynı ayarda kapatıyorum. Ne çok sık ne de çok gevşek arkadaşlar. Sık kapatırsanız kol kasar. Gevşek kapatırsanız da çirkin bir görüntü olur ilmekleri. Bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Buradaki pembe ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Pembe ayraca geldim. Ayracımı kenara alıyorum. Bir ilmeğim kola ait bu. Diğer ilmeğim de yeleğin arka sırt bölümüne ait. 2 ilmeğin içerisine bir ilmek yine aldım. Kol ilmeğimi tamamen kapattım. Şöyle bakalım. Bakın bu şekilde ters ilmeklerle kapattım. Bir sırada haroşa elde ettim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Kol altında ilmek artıracağım. 1 2 3 4 ilmek artırdım. 4 ilmek yeterli arkadaşlar. Kol altını birleştiriyorum. Bakın burada ilmek kapattığım yerde şöyle bir ip uzaması. Bunu hemen şuradan bir ilmek kat alıyorum. Bunu da alıyorum. Şişime aldım. Bakın burada 2 ilmek. Yalnız bu ilmek değil. Bu oradaki ip uzantısını kapatıyorum. Bir ilmek de yeleğin ön yakasından alıyorum. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle. İpimi öne aldım. Bu 4 ilmeğimi ters ilmeklerle örüyorum. Kol altındaki 4 ilmeğimi ve diğer ilmeklerimi de ters ilmeklerle devam ediyorum.
Bakın bu şekilde ilerliyorum. Nereye kadar? Diğer kola kadar. Burada yine ters ilmeklerle kol ilmeklerimi kapatıyorum. Bir sıra haroşa elde ediyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 4 ilmek kol altında artırıyorum. Dönüyorum, o 4 ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu kolu da ilmekleri kapattım. Kol altından ilmeklerimi aldım. Hani birinci kolda nasıl çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Kol ilmeklerimi kapattıktan sonra elimde 141 ilmeğim kaldı. 4 ilmek bir kol altından, 4 ilmek de bir kol altından artırdım. Toplamda 149 ilmek elde ettim. Yeleğimin modeli için ön pat ilmekleriyle beraber bana 150 ilmek gerekiyor. Bir ilmek eksik. O bir ilmeği de örgümün arka tarafından tüm ilmekleri ters örüp gelirken bir ilmek artırırım. Siz de aynı şekilde o bir ilmeği artırıp 150 ilmeği tamamlayın. Bakın örgümün arka tarafından sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Ve bir ilmek de artıracağım. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim. Ön yüzünü döndürüyorum. 149 ilmeğim vardı. Bir ilmek de artırdım. Örgünün arka yüzünden gelirken 150 ilmek elde ettim. Bu sıra modelini koyacağız yeleğimizin. Bakın ipim önde. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 1 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Modelim 9 ve katlar arkadaşlar. 9 artı 9 artı 9 yeleğimin modeli artı 2 artı 2 ilmeğin bir ilmeğini bu ön pat ilmeğimin dibinde çalışıyorum. Bir ilmeğinde diğer yakadaki ön pat ilmeğimin hemen önünde çalışıyorum. Bir ilmek düz ilmeğimden sonra bir doladım. İpimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek ters. Sonra şöyle bakın 1, 2, 3 ilmeğim. İpim önde. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada artırdım. Burada eksilttim. Tekrar 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Bakın. Burada 9 ilmeğim vardı. Ortada tam 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldığım için 7 ilmeğe düştü. Modelin hemen şu baş tarafından bir ilmek artırdım. Modeli çalıştım. Sonunda bir ilmek artırıyorum. 9 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ilmeğimden sonra bir doladım. İpimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmeğin bakın içerisinden bir ilmek aldım ters olarak. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Burada da 9 ilmeğim 7 ilmeğe düştü. Bir doladım bakın burada artırdım, eksilttim, artırıyorum. 9 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir doladım, artırdım, ipimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek ters. İpimi öne aldım. Yine 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Dördüncü ters ilmeğim. 3 ilmek daha örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek oldu. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz.
Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonundaki son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modelime geldim. Burada arkadaşlar ben bir ilmek eksik saymışım. 150 ilmek değil de 151 ilmek gerekiyormuş bana. Bunu da şöyle telafi edeceğim. Burada 9 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. Bakın 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpim önde. Burada 3 ilmeğin değil de şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters aldım. Bunu telafi ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. Daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim ters. Yeleğimin model kısmı olan ilmeklerim de ters. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğim de ters. Bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim örgümün arka yüzünden ve örgümün ön yüzündeyim. Modelde 2 sırayı tamamlamış oldum. Modelde 3. sıradayız. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm ve ajur ilmeğim de düz. Bir doladım, artırdım. 1, 2 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3 ilmeğin içerisinden ters olarak bir ilmek aldım ve 2 ilmek ters ördüm. Bir doladım, artırdım. Buradaki 9 ilmeğim düz olarak 11 ilmeğe çıktı. Ön pat ilmeğimin dibindeki düz ilmeklerimde bakın 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibindeki düz ilmeğimde 2 ilmeğe çıktı. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ajur ilmeğimle beraber. Bir doladım, artırdım. İpim önde 1, 2 ilmek ters ördüm. İpim önde 1, 2, 3 ters ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Ters olarak bakın 1, 2, 3 oldu. 2 ilmek daha ters örüyorum, 5. 7 ters ilmeğim 5 ilmeğe düştü. Bir doladım, artırdım. 9 düz ilmeğimde 11 ilmeğe yükseliyor. Yani eksilttiğimiz ilmekleri tekrar artırıyoruz. Bakın bu şekilde. Bir doladım, ipim ön aldım. 1, 2 ilmek ters. Tekrar ipim önde. 3 ters ilmeğin içerisinde bir ilmek ters. 2 ilmek daha ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. 11 ilmek düz. Düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. Bak bu şekilde hep işlem tekrar arkadaşlar. Şöyle bakın. Sıra sonundaki son modele kadar örgümü ilerletip geliyorum. Son modele geldim. Örgümün ön yüzünde bakın sıra sonundaki modele geldim. Modelin 3. sırasındayım demiştim. Bakın bir doladım düz ilmeklerimden sonra. İpim önde 1, 2 ilmek ters ilmeğimi aldım. Tekrar ipim önde 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Ve 2 ilmek ters ilmeğimi aldım. 7 ters ilmeğim 5 ters ilmeğe düştü. Bir doladım. Bir ilmek düz ve tekrar bir ilmek düz. Hani ajur ilmeğim ve yanındaki ilmeğim düz.
Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden kamera dışında tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Modelde 4 sırayı tamamladım. 5. sıradayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 3 ilmek düz. 1 2 3. Bakın düz ilmeklerim çoğalıyor. Haroşa ilmeklerim azalıyor. Bir doladım. Bir ilmek ters. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters. Tekrar bir ilmek ters ördüm. 5 ters ilmeğim 3 ters ilmeğime düştü. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. Tekrar 3 ters ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım ve bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimizde haroşa örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonundaki son modelimi de çalıştım. Bir doladım. 3 ilmek düz ve sonra 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Modelde 5 sırayı tamamladım. 6. sıraya geliyoruz örgünün arka yüzünden. Örgünün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerini ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim. Modelde 6 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 7. sırayı çalışacağız yeleğimizin. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 4 ilmek düz 1 2 3 4 bir doladım, artırdım, ipimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinde bakın toplu olarak bir ters ilmek aldım. Haroşa ilmeklerim toplandı, bir ilmek oldu, düz ilmeklerim açıldı. Sonra bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım, ipimi ön aldım. 3 ters ilmeğimin içerisinden toplu olarak bir ters ilmek aldım. Bir doladım, artırdım, düz ilmeklerimle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa öreceğim. Sıra sonundaki son modele geldim. Burayı da beraber çalışalım. Hani 7 ilmek ön pat ilmeği haroşa örelim dedim ama son modeli beraber çalışalım. Bir doladım. 3 ters ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ters olarak. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek düz. Ve sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelde 7 sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örüp geleceğim arkadaşlar. Modelde 8 sırayı tamam edeceğim. Yani bir model tamamlanacak yeleğimizin alt beden bölümünde. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim. Bir modeli tamamladım. Bir model 8 sırada tamamlanıyor.
1, 2, 3, 4 ajur oluyor bir modelde. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci modeli çalışıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. Daha sonra 10 ilmek düz ilmek öreceğim. Modelimiz kaydırmalı. Düz ilmekler üzerine haroşa gelecek. Haroşa ilmekler üzerine düz ilmekler gelecek. Şu bir ilmeğim zaten hep sabit. Bu ön pat ilmeğin yanında bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek ters. 1, 2, 3. Burada 9 ilmeğimiz var modele ait. İpim önde şu 1, 2, 3. Bakın. 3 ters ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım. 4, 5, 6, 7. Burada 9 ilmeğimiz var. Tam ortada 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldığımız için 7 ters ilmek elde ediyoruz. Bir doluyorum. Bakın. Artırdım. Eksilttim. Artırıyorum dolayarak. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz. Bakın takip edelim, şu ajur ilmekleri takip ettiğimiz zaman hiç ilmekte yanılma olmaz. Bir doladım, artırdım, ipimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek ters, ipim önde, yine 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Düz ilmeklerin üzerine haroşa çalışıyoruz. Haroşa ilmeklerin üzerine düz ilmek çalışarak sıra sonuna geliyoruz. Bakın sıra sonunda 10 düz ilmeğim, daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğim, şu şekilde de anlatabilirim. Bakın. Haroşa ilmekleriniz üzerine burada 10 tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra 7 ilmekte ön pat ilmeğimi örüyorum. İlk modelin ilk sırası gibi bir şey, fark etmiyor. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden kamera dışında ters ilmeklerle ördüm geldim. Modelde 2 sırayı tamamladım. Örgünün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Bakın ajur ilmeğim de düz. Bir doladım. İpimi öne aldım. 1, 2 ilmek ters. Sonra 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Tekrar 2 ilmek ters ördüm. 7 ilmek ters ilmeğin 5 ilmeğe düştü. Bir doladım. Düz ilmeklerimi örüyorum. Haroşa ilmeklerim azalıyor. Düz ilmeklerim çoğalıyor bu modelde. Bakın sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Modele artık aşinayız. Hiçbir farkı yok. İlk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyoruz. Sadece yerleri değişti. Sonra örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelde 4 sırayı tamam etmiş oluyorum. Şu anda 3. sıradayım. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. Modelde 4 sırayı tamamladım. Toplamda 8 sıra modelimiz. Ben ikinci modeli tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Çünkü daha fazla
Ben anlatmak istemiyorum. Mantık aynı. İlk modelde nasıl ördüysek ikinci modelde de aynı şekilde örüyoruz. İkinci modeli de tamamladım, geldim. Örgünün ön yüzünde üçüncü modeli de kaydırarak çalışıyoruz. Şöyle bir bakalım. Yeleğimizin duruşuna beraber. Bu şekilde devam edelim. Yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Sonra etek ucundaki haroşa kısmını beraber öreriz. Oraya kadar geldiğim zaman kaç ilik yere açtım, kaç model çalıştım sizlere bilgi veririm arkadaşlar. Ben şimdi yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geleyim. Modelimiz kaydırmalı. Dediğim gibi her model bittiğinde haroşa ilmek üzerine düz, düz ilmek üzerine haroşa. Bak şimdi de düz ilmek üzerine haroşa çalışacağız. Haroşa ilmek üzerine düz. Yeleği yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. 10 model çalıştım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 4 ilik yeri çalıştım. 5. ilik yerini de örgümün arka yüzünden gelirken açtım. Etek ucundaki haroşa kısmını şimdi beraber örelim. Modeli bitirdikten sonra örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden de bir sıra ters ördüm geldim. Son modeli bitirdikten sonra ipimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bakın bir sıra haroşa oluşturdum. Arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle haroşa oluşturuyorum. Şöyle bakalım. Bakın örgünün arka yüzünden de haroşa oluşturunca ön yüzde daha net belirginleşti. Bu şekilde 3 ya da 4 diş haroşa oluşturayım. Örgümü de kapatıp geleyim arkadaşlar. Kolda nasıl kapattıysak etek ucunda da aynı şekilde kapatıyoruz. Örgümü kapatıp düğmemi dikip geliyorum. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi diktim geldim. 4 diş haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünden 5. diş haroşada ilmekleri kapattım. Bakın bu koldaki gibi. Kolda ters olarak ilmekleri kapatmıştım. Etek ucunda da aynı şekilde kapattım. Tekrar anlatmaya gerek duymadım. Şimdi dilerseniz beraber yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 31 santim yeleğimizin beden genişliği. Boy ölçüsünü de alalım hemen beraber. Şöyle omuzdan basen üstü etek ucu 40 santim. Arka enseden basen üstü etek ucu 39 santim. Yeleğim 2 yaş için uygun bir yelek oldu arkadaşlar. Yeleğime ne kadar ip gitti? Yeleğime tam 1,5 ip gitti. Elimde bir yarım bir de bütün ipim vardı. Bu yeleğimde kullandım. Sizler
Benim verdiğim sayılarda 100 gram 250 metrelik bir iple örmek isterseniz bebek örgülerinde kullandığım antipilik bir iple 2 tane ip almanız gerekiyor. Ya da elinizde de benim gibi bir tüm bir de yarım ipiniz varsa yarımdan da biraz fazla olsun. Bu yelekte değerlendirebilirsiniz. Ne kadar kaldı? Bakın şöyle. Çok az bir ip kaldı. Şöyle yarım metre kadar 1,5 ipten. Bunun da arkadaşlar katını açtım şu şekilde. İğneme taktım. Düğmelerimi de bu şekilde diktim. Aynı renkte ip aramaya gerek duymuyorum. Ben ipimin katını açıyorum. Düğmelerimi de örgü ördüğüm iple dikiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki projelerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.